Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlara hoş geldiniz. Sabancı Vakfı ile beraber sizlere Türkiye'nin fark yaratan insanlarının neredeyse A takımını çıkartıyoruz. Bu sezon 32 bölümde 32 ayrı portreyi tanıtıyoruz sizlere. Her biri kendi alanlarında normal şartlarda yapması gereken işlerin çok daha ötesine geçmiş insanlar. Üstelik bu insanları siz seçiyorsunuz. Siz öneriyorsunuz. Sabancı Vakfı Danışma Kurulu ince eleyip sık dokuyor ve Türkiye'nin gerçek fark yaratanlarının portresini çıkartıyor. İşte bugün de bu portrelerden biriyle karşınızdayız. Ahmet Besim Toker, onlarca, yüzlerce, binlerce kamu çalışanından bir tanesi. Kendisi İzmir'de Narlıdere Belediyesi'nde çalışıyor. Ancak yaptıkları sıradan bir çalışanın çok ötesinde. Ahmet Besim Toker özellikle engellilerle ilgili yaptıklarıyla, onların hayatına kattıklarıyla sadece Narlıdere'de değil, İzmir'de de gerçekten adını duyurmuş durumda. Bu vesileyle yalnızca İzmir'de değil, Türkiye'de de ne kadar önemli bir iş yaptığını göreceksiniz. Ahmet Besim Toker'in pek çok kamu çalışanına ilham vereceğini düşündüğümüz çalışmaları neydi ve bakın nasıl fark yarattı. Türkiye'nin bu sıcak gündeminde haber bültenlerinde, gazete manşetlerinde engelli vatandaşlarımızla ilgili haberler çok yer bulamasa da Hollanda bugünlerde engellilerle ilgili bir sorunu tartışıyor. Hollanda'da bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Bu nedenle tüm şehirlerde bisiklet yolları ve durakları var. Fakat duraklara bırakılan bisikletler eğer iyi kilitlenmezse kaldırımlara devriliyor. Kaldırımlara devrilen bisikletler de engellilerin kaldırımlarda dolaşmasını engelliyor. İşte bu nedenle Hollanda hükümeti desteğiyle hazırlanan bir film televizyonlarda gösteriliyor. Eğitici filmde Hollandalılara bisikletlerini daha dikkatli bağlamaları ve engellilerin yollarını tıkamamaları öğütleniyor. Hollanda'daki bu uygulamayı görünce Türkiye'nin engelli vatandaşlarına karşı gösterdiği duyarlılıkta daha çok yol alması gerektiğini bir kez daha anlıyorsunuz. Türkiye'de engellilerle ilgili yapılması gerekenleri görünce bir umutsuzluk bulutu çöküyor üstünüze. Nereden başlayacağınızı, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Umut, kocaman bir sis bulutunun içinde kaybolup gidiyor. Ama bu ülkede umudunu her şeye rağmen kaybetmeyenler de var. Umutsuzluğun en ağır anında bile dünyayı değiştirmeye çalışan kişiler, organizasyonlar, kurumlar ve elbette insanlar var. Besim Toker aslında bir psikolojik danışman. Fakat okulunu bitirdiği günden beri engelliler üzerine çalışıyor. 2004 yılından beri İzmir'de Narlıdere Belediyesi'nde Engelli Danışma Merkezi'nin yöneticiliğini yürütüyor. Ve yaşadığı çevrede engellilerin sorunlarına karşı çözümler üretmeye çalışıyor. Son geliştirdiği projelerden biri de engellilerin istihdamıyla ilgili. Bugün Türkiye'de engelli nüfusunun %78'i işsiz. Yaklaşık 7 milyon engelli vatandaşımız çalışamıyor, üretime katılamıyor, hayata herkes gibi karışamıyor, kendi evlerinde bir hapis hayatı sürdürüyor. Yasalara göre
50 kişiden fazla eleman çalıştıran her şirket kadrosunun %3'ü oranında engelli vatandaşımızı da istihdam etmek zorunda. Şirketler bu zorunluluğa uymazlarsa her ay kişi başı 1500 lira ceza ödüyorlar. Ve birçok şirket engelli vatandaşlarımızı istihdam etmek yerine bu cezayı ödemeyi tercih ediyor. İşkurum verilerine göre sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel sektörde 33 bin engelli kontenjanı boş duruyor. Ama buna rağmen iş arayan engellilerin toplam sayısı ise sadece 6500. Çünkü Özürlüler İdaresi'nin raporuna göre engellilerin %50'si bir işte çalışamayacaklarına inanıyorlar. Bir başka deyişle engelli vatandaşlarımızın yarısı çalışma hayatında engeli olmayanların onların çalışmasını engelleyeceğine inanıyorlar. İş arama görüşmelerine iş hayatımda gitmiyorum. Bir iki sefer gittim. Form doldurttum. Form doldurduktan sonra ondan sonra sizi çağıracağız diye evlerine gönderiyorlar. Başka Bir şey söylemiyorlar. Başka hiçbir şey söylemiyorlar. 2 yılda sayısız iş başvurusu yaptım. Yani çoğunluğunda dikkate bileni almıyorlar, yani kesinlikle ondan eminim. Yani ben dışarı çıkmadan çöpe attıkları evraklarım da oldu. Bu şartlarda işte bu mücadeleyi sürdürüyorum ama yani hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Yani bir gün olacak umudu var. Ya ben çaba gösteriyorum ama kurumlar bu konuda hiçbir çabası yok. İzmir'in Narlıdere Belediyesi de örnek bir projeyle birçok engelli vatandaşımızın hayatını değiştiriyor. Narlıdere Belediyesi Engelli Danışma Merkezi yöneticisi Besim Toker'in liderliğinde yürütülen projede engellilerin işsizlik sorununa çözüm aranıyor. Ben yani böyle bir şirkette ön büro elemanı olarak çalışmak istiyorum. Bugüne kadar yani çok yere başvurdum. Hiçbiri olmadı. Yani devamda ediyorum yani başvurmaya. Ne tür sonuçlar çıkıyor başvurularınızda? Ya daha çok olumsuz oluyor ama hatta yani cevap bile gelmiyor. Yani kabul edip etmediklerine bile yani cevap bile gelmiyor. Projenin ilk ayağında çalışmak isteyen engelli vatandaşlara mesleki eğitim seminerlerinin verilmesi var. Tabii ki yıllardır evden çıkmayan, sosyal hayata karışmayan engelliler için dersler bazen en temel konulardan başlıyor. Bu seminerde yani iş başvuru nasıl yapılacak onların şeylerini yani bana öğrettiler. Yani bir iş yerine müracaat etmeden önce evinden çıkarken nasıl giyimine kuşağına nasıl bakınca, nasıl temizliğine nasıl şey olacaksın. Onların bana şeyini öğrettiler bana. Yani bir iş yerine misal birisiyle başvuru yaparken böyle nasıl diyeyim el sıkışırken böyle güzellikle el sıkışacağım böyle ne bileyim böyle affedersin. Pazardan mal alır gibi böyle elini böyle hızlı sallama şeyini yapmayacaksın diyorlar. Eğitim seminerlerinden sonra Narlıdere Belediyesi'nin engelli danışma merkezi çalışanları devreye giriyor ve engelliler için iş olanaklarını araştırmaya başlıyor. Şirketlerin bu küçük adımıyla onların hayatında büyük bir değişim başlıyor. Onlar için bir mahkumiyete dönüşen ev hayatları bitiyor, iş hayatının getirdiği sorumluluklar, arkadaş çevresi ve tabii ki sosyal hayatla ilgili engeller yavaş yavaş unutulmaya başlanıyor. Bu proje kapsamında Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü'ne kayıtlı 2499 engellinin veri tabanı bize bir protokolle verildi. Biz bu veri tabanını tarayarak onların içinde iş bulma olasılığı en yüksek olanlardan 500 kişilik grup belirledik. Bu 500 kişi tüm özür gruplarını kapsayan bir gruptu. Bunları biraz eğitimden geçirdik. Bu eğitimler sonunda bir taraftan da engelli istihdam etmek isteyen işverenlerle görüşmeler yaptık. Bu projemiz 6 aylık periyotlar halinde devam ediyor. İşkur tarafından çok başarılı bulundu. 3. döneme uzatıldı 2010 Ocağı'nda. Ve proje kapsamında şu ana kadar 145 engelli işe yerleştirdik. Fadime Gördağ bu projeyle hayatı değişen 145 kişiden yalnızca biri. 2 ay önce evden dışarı bile çıkmazken bugün büyük bir süpermarket zincirinde kasiyer olarak çalışıyor.
Çalıştığı iş yeri görüntü çekmemize izin vermiyor. O da bir öğle paydosu iş yerinden ayrılıyor. O kadar yolu çalışmanın nasıl güzel bir şey olduğunu anlatmak için yürüyor, yanımıza geliyor. Çalışma ortamında onu görüntüleyemesek de onun hayatındaki değişimi görmek için gözlerinin içine bakmanız yeterli oluyor. Çok güzel bir duygu. Yani ilk iş deneyimim dediğim gibi. Yani insanın kendi güvenini kazanması bu yüzden çok güzel. Çok mutluyum, hani iç huzurum yerinde. Kendi paranızı kazanıyorsunuz galiba. Evet, kendi paramı kazanıyorum. O çok güzel. Yani ilk defa işe atılıp kendi paranı kazanmak çok güzel. Yani evde olduğunuz zaman sürekli aynı insanlarla görüşüyorsunuz. Hani bir süre sonra anne ve babayla bile sorunlarınız olabiliyor. Yani evden çıkıp çevreye atılmak, hani arkadaş ortamınız gelişiyor, çevreniz oluyor. Kendiniz gezip hani kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayabiliyorsunuz. O çok güzel. Aslında engelli vatandaşların işe yerleştirilmesi projesi Narlıdere Belediyesi ve Besim Toker'in hayata geçirdiği projelerden yalnızca biri. Son dönemde hayata geçirdikleri bir projeyle de Türkiye'de fark yaratan bir ilke imza attılar. Bugün Türkiye'de yaklaşık 2000 adet özel eğitim kurumu var. 2006 yılında çıkan bir yasayla olumlu bir adım atıldı ve Sağlık Bakanlığı engelli vatandaşların sağlık harcamalarını tamamen üstlendi. Yeni uygulamaya göre engelli çocuğu olan aileler çocuklarını istedikleri bir rehabilitasyon merkezine gönderebiliyorlar. Herhangi bir sosyal güvenlikleri olmasa bile rehabilitasyon merkezinin tüm giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Ancak ne yazık ki tüm rehabilitasyon merkezleri mesai bitiminde kapanıyor ve aileler gece bir plan yapmak istediklerinde engelli çocuklarını ya akrabalarına ya da komşularına bırakmak zorunda kalıyor. Engelli ve özürlü bir çocuğunuz varsa bu tür yerlere çok ihtiyacınız oluyor. Yani normal bir çocuğa göre bütün ihtiyaçlarını çocuğunuzun anne babası olarak siz karşılıyorsunuz. Anne baba olarak sizin de ihtiyaçlarınız var. Sizin de diğer çocuklarınıza da daha faydalı olmak için yani kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Akşam 12'ye kadar bile olsa 2-3 saat bile böyle bir merkezin bize hizmet vermesi çok güzel bir şey. Aşağı yukarı Türkiye'de çok fazla rehabilitasyon merkezi var ama 2 saat, 45 dakika, belki bir bireysel eğitim olarak, grup eğitimi olarak 4-5 saat çocuğunuza bir eğitim veriyorlar ama daha sonra çocuğunuzu tekrar siz alıyorsunuz. Yani bir aile bir sinemaya gitmek isteyebilir. En doğal hakkı. Ya bir 2 saat çocuğunuzu bırakabilecek bir yeriniz yok. Yani çok kötü bir şey. Babasına bırakıyorsunuz, siz dışarı çıkıyorsunuz. Babası size bırakıyor, siz dışarı çıkıyorsunuz. Ama bir aile olmaktan da çıkıyorsunuz. Bu tür kurumların olması o açıdan çok güzel. En azından şu an kocamla birlikte 2 saat baş başa bir yemek yiyebiliyoruz. Ve Ece'nin güvenilir bir ortamda, sıcak bir ortamda, eğitimli, üniversite mezunu, gerekirse psikolojik açıdan destekli bir kurumla birlikte olması ve çok sıcak bir ortam. Bu çok güzel bir şey. Yani gözümüz arkada kalmıyor. Bir anne baba olarak da en çok insanın istediği tek şey çocuğunun en iyi şekilde bakılması. Benim baktığım gibi bakabilecek bir kurum olduktan sonra çok da fazla bir şey istemiyorum zaten. İşte bu sıkıntıyı fark eden Besim Toker, ailelerin çocuklarına kaliteli zaman ayırabilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İzmir Kalkınma Ajansı'nın ve Narlıdere Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'nin ilk engelli çocuklar için akşam bakım merkezi açıldı. Proje kapsamında bu görmüş olduğunuz bina yine belediye başkanımız Abdülbey tarafından tahsis edildi. Önce restorasyonu yapıldı, iç donanımı derken Kasım ayında biz faaliyete başladık. Akşamları da daha çok bakım hizmeti veriyoruz. Bakım hizmetinde de gece 12'ye kadar aile çocuğun bizi bırakacak. Burayı gören aileler, gezen aileler açılıştan beri inanılmaz olumlu tepkiler verdiler. Hatta geçen bir aile geldi, Frankfurt'ta yaşıyorlarmış. Kendisi baba emekli olmuş, ağır bedensel engelli çocuğu var. Ben dedi Türkiye'ye dönme iş nedenim, Frankfurt'a yerleşme nedenim tamamen çocuğum. Çünkü ben Türkiye'de çocuğumun işte gidebileceği bir eğitim merkezi, tam zamanlı gidebileceği eğitim merkezi veya bu tip bırakabileceğim merkezler olduğunu bilmiyordum. Ama burayı tanıdım. Ben de döner dönmez
Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağım dedi. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir övgü, çok farklı bir övgü. Mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 öpsün diye. Fırfır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Tamamen ücretsiz hizmet veren bu merkeze aileler çocuklarını akşam 5'ten gece 12'ye kadar teslim edebiliyorlar. Böylece kendilerine boş bir zaman yaratabiliyor, kalplerinden çocuklarını da eksik etmiyorlar. Şimdi öncelikle ailelerimiz kayıt oluyor buraya. Çocuklarını getiriyorlar. Uzmanlarımız bakıyor. Eğer buraya uygunlarsa buraya geliyorlar. 3-29 yaş arasındaki bütün çocukları, engelli çocukları buraya kabul ediyoruz. 6'dan sonra gece 12'ye, cumartesi akşamları gece 12'ye kadar burada çocuklarımızla beraber işte film izliyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Ailelerimiz burada kaynaşıyor. Dışarıdan gelen çocuklarımız da oluyor. Normal çocuklarımız. Onlar birlikte kaynaşıyorlar. Gece 12'ye kadar burası açık. Biz servislerimizle gönderiyoruz. İkametgahlarını bize bildiriyorlar. Ona göre servislerle biz gönderiyoruz. 2 katlı bahçeli bir villa tipi evde hizmet veren akşam bakım merkezinde çocukların zaman geçirebilecekleri oyun odası, hobi odası ve bebeklerin uyuyabileceği bir bebek odası bulunuyor. Şimdi engelli ailesi olarak sosyal hayata katılabilmek için yanınızda bir engelli çocuğu taşımak zorundasınız. Engelli çocuğunuzun engelli durumuna göre bir takım etkinliklere katılamıyorsunuz. Mesela bir tiyatroya katılmak istediğinizde tiyatronun bir sahnesinde çocuk bir tepki gösterebiliyor. Sinemada bir ses çıkarabiliyor. Bu çok dikkati çekiyor. Sizi de rahatsız ediyor, etrafındakileri de rahatsız ediyor. O nedenle katılamıyoruz. Yoksa utandığımız için veya onu taşımaktan çekindiğimiz için değil, bir sıkıntı verdiği için değil. Çocuk sıkılıyor o tür etkinliklerden. Ormanda gezerken kurt babaya rastladım ben. Kurt baba ne yapıyorsun? Uyuyorum. İyi kulak. Besim Toker'in bundan sonraki hedefi ise akşam bakım merkezinde kaynaştırmayı artırmak. Engelli çocuklarla diğer çocukların iletişimini güçlendirmek ve onları hayata daha çok kazandırmak. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman damlıyım. Her zaman üzgün. İlkbahardan itibaren yaz akşamları da olmak üzere burada akşamları film gösterimi. Film gösterimi halka açık olacak. Burada bir amaç da şu. Kaynaştırma ve farkındalık yaratma. Şimdi engelli çocuğu aileden alıp bu merkeze kapatmak, yine engelli çocukların bir arada olması aslında sadece aileyi rahatlatan bir olgu. Ama burada eğer engelli çocuk engelsiz akranlarıyla birlikte olursa, onu model alırsa, diğer aileler de engelli çocuğu olmayan aileler buraya gelir de bu engellerin dünyasına girerse bu da bir kazançtır, bir farkındalıktır. Böylece toplumda belki daha güzel şeyler olabilir, daha güzel çalışmalar, üretimler olabilir. Besim Toker, çevresine olan duyarlılığını hiç kaybetmedi. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarının daha iyi olması için sürekli yeni projeler üretti. Kendisi gibi duyarlı kişi ve kurumları harekete geçirdi. Yüzlerce engelli çocuğun yüzünde yıllarca silinmeyecek kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Ahmet Besim Toker de binlerce kamu görevlisinden bir tanesi olabilirdi. İşini yapar, mesai saati dolduğunda evine gider, zamanını çocuklarıyla, ailesiyle, sevdikleriyle geçirebilirdi. Oysa o, bu kalan zamanlarını da engelliler için ayırdı. Onlar için çabaladı, uğraştı. Kamu görevlisi olsa bile bir memurun neler yapabileceğini, nasıl fark yaratabileceğini sanırım çok iyi bir örnekle, kendisiyle gösterdi. Fark Yaratanlar programına kısa bir ara vereceğiz. Ardından programımızı bitirmeden önce bu programa nasıl katılabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatacağız.
Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar programını Sakıp Sabancı Müzesi The Seed salonundan sunuyoruz. Ve fark yaratanları eğer siz de katılmak istiyorsanız ya da bir tanıdığınızı, hiç tanımadığınız bir insanı katılmasını arzu ediyorsanız lütfen bize başvurun. Çok kolay. İnternete giriyorsunuz. www.farkyaratanlar.org adresine tıklıyorsunuz ve formumuzu dolduruyorsunuz. Ya da bizi arıyorsunuz hiç çekinmeden. 0212 alan kodumuz 249 23 14. Sonrasında biz sizi yönlendiriyoruz ve Sabancı Vakfı'nın bu program için oluşturduğu danışma kurulu bütün bu başvuruları değerlendiriyor ve bu programa kimlerin katılması gerektiğine karar veriyor. Fark Yaratanların sonuna geldik. Yeni bir Fark Yaratanlar'da gelecek hafta buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi